Ülkemizde fiyat konfor otomobil denildiğinde ilk akla gelen otomobillerden birisi olan Citroen C5'in ikinci jenerasyonu 2007 yılında tanıtıldı ve 2008 yılında ülkemizde de satılmaya başladı. Fransa ve Çin'de üretilen model 2012 yılında küçük bir makyaj geçirip Avrupa'da 2015, Çin'de ise 2017 yılına kadar üretilmeye devam etti. Dünya genelinde 630 bin adet civarında üretilen modelde 1.6 ile 3 litre arasında çeşitli motorlar bulunsa da ülkemizde büyük farkla yaygın olan motor 1.6 litrelik dizel motor. Bu motorun 100, 112 ve 115 beygirlik modifikasyonları 1.5 ton civarındaki ağırlıkla 13.5 saniyede sıfırdan 100'e hızlanmaları ile çok iyi bir performans sunamasalar da bu motor çok hantal bir motor sayılmaz ve yakıt tüketimi de şehir içerisinde 7, şehir dışında ise 5 litre seviyelerinde. C5'te daha fazla performans isteyenler için 156 beygirlik 1.6 litrelik THP motor, 140 ve 163 beygirlik 2 litrelik dizel motorlarda bulunuyor. Fakat bunlar piyasada çok yaygın değiller. Comfort, Dynamic, Exclusive gibi donanımlarının hepsinde güvenlik ekipmanları standart ABS, ASR, ESP, fren destek sistemi, sürücü ve yolcu, yan ve perde ile birlikte diz hava yastıkları standart donanımda. Temel donanımların yanında donanım paketlerinin artması ile birlikte çift bölmeli Koko filtreli otomatik klima, masaj yapabilen sürücü koltuğu, elektrikli ısıtmalı hafızalı ön koltuklar, navigasyonlu Bluetooth ve USB bağlantılı multimedya sistemi, yıkamalı ve dönüşe duyarlı xenon farlar, ısı ve ses yalıtımı sağlayan güçlendirilmiş camlar, far, yağmur park sensörleri, elektronik park freni, yokuş kalkış desteği, refakatçi aydınlatması gibi donanımlar bulunabiliyor. 439 litrelik bagajı beklenenin ve sınıfının gerisinde. Arka dizbaş mesafesi de 2 kişilik seyahatlerde konforlu. A sütunu ve iç dikiz aynası bazı durumlarda görüşü kısıtlasa da genel olarak yeterliler. Saklama alanları işinizi görüyor. Fakat bardaklıkları sonradan tasarlanmış gibi ve çok kullanışlı değiller. Göbeği sabit olan direksiyon gibi tasarım farklarının yanında C5'leri rakiplerinden ayıran en büyük fark süspansiyonlarında ortaya çıkıyor. Çok zorlandığı zaman kafadan kayma eğilimleri olsa da C5'lerin gelişmiş ve yumuşak süspansiyonları kasisleri ve çukurları minimum ölçüde hissettirebiliyor. Ayrıca 2 litre ve üzeri motorlu modellerinde hıza karşı yüksekliğini kendisi ayarlayabilen süspansiyon da sunuluyor. 2009 yılında Euro NCAP'in yaptığı çarpışma testlerinde yetişkin yolcu güvenliğinden 81, çocuk yolcu güvenliğinden 71, yaya güvenliğinden 32, güvenlik yardımcısı sistemlerden ise 83 puanla genel olarak 5 yıldız almış olan bir otomobil. İkinci elde markaya karşı olumsuz bir ön yargı bulunsa da sahipleri otomobillerinden memnunlar. Rakiplerine nazaran fiyat avantajı olan C5'lere özel ilgi gösterenler de bulunabiliyor. Bu yüzden sorunlu ve fahiş fiyatlı olmayanlarını satmak uzun zaman sürmüyor. İç plastik aksamda soyulma, kapı fitillerinde ayrılma olabilen C5'lerin önemli kronik sorunları yok. Fakat turbo hortumunda yırtılmalar, enjektör diplerinde mazot birikmesi, partikül filtresinde tıkanmalar bakıma ve kullanıma bağlı olarak görülen sorunlarından. 112 ve 115 beygirlik Euro 5 motorlarında sabahları enjektör sesi sorunu da olabiliyor. Tüm dizel otomobillerde olduğu gibi C5'lerde de mazot filtrelerini ömrü bitmeden değiştirmek yararlı oluyor.